Merhaba millet, nasılsınız? Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Malumunuz UFL Mobil 9 Şubat artık son. Yani en azından şöyle bir iki tane içerik çıkartayım diye düşündüm arkadaşlar. Şöyle bir güzel bir plase show falan yapalım. Onun öncesinde arkadaşlar ne yapıyoruz? Şimdi markette benim alabilecek olduğum oyuncular var. Muhammed Kudüs var ama arkadaşlar ona gerek yok. Sağımızda zaten Saka var. Bukayo Saka var arkadaşlar. Savunmada da çok kötü değiliz ama Griezmann'ın yanına bir tane adam lazım. Şuradan Gudmundsson'u çekelim arkadaşlar. 23.000 demiş. Gudmundsson'u açalım ve şöyle bir paket açalım da görüntüsünü de animasyonunu da görün arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Gudmundsson'u aldık arkadaşlar. 80'lik bir santrafor, güzel. En azından kadroyu şöyle bir güçlendirelim arkadaşlar. Şimdi bakalım. Şurada Gudmundsson'u bulalım. Aynen. Baktık. Hatta training de yaptırabiliriz buna bir tane ya. Şöyle 4-5 seviye yeter herhalde. Bence de yeter. 4 seviye olmuş. O zaman 5 seviye yapalım. Tamam, güzel, okey. Rank up zaten yapamıyoruz şu anda arkadaşlar. Biliyorsunuz ki kopya kartı olması lazım. Onun için şu anlık böyle yeter. Antrenman da yapmış olduk arkadaşlar Gudmundsson'a, yeni transferimize. Şimdi şöyle yapalım. Hemen şu santraforumuzu şuradan bir değişelim. Sonra da buraya Gudmundsson'u koyalım, yerleştirelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Griezmann, Gudmundsson ve Saka. Yani Larsen'i çok düşünmüyorum ama zaten orta sahamız da iyi, güzel. Savunma biraz daha düşük kaldı ama olsun arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Şöyle bir maça girelim de. Yani şeyde oynayamıyorum arkadaşlar. Online'da oynayamıyorum. Online'da gelen rakip oynamıyor. Onun için yapacak bir şey yok. Şöyle bir güzel bir kariyer maçı oynayalım bakalım. Herkes bir görsün neyin ne olduğunu. Arkadaşlar dediğim gibi şu animasyonları izlerken şunları da hatırlatayım arkadaşlar. 9 Şubat son beta. Bunu soran çok var. Oyunun ne zaman açılacağı ile alakalı full sürümü, tam sürümü arkadaşlar şu anda Facebook'taki UFL Hub sayfasında, yani resmi sayfada yıl sonu olduğu söyleniyor arkadaşlar. Yani yıl sonunda oyunun açılacağı söyleniyor. Bu daha erken olur mu? Bence olur arkadaşlar. Yıl sonunu bekleyeceklerini ya da bekleyebileceklerini zannetmiyorum. Çünkü bu oyunun alıcısı çok olacak. Bekleyen çok olacak. Bundan dolayı da daha erkene çekerler diye düşünüyorum arkadaşlar. Bunu söyleyeyim size. Muhtemelen öyle olacak. Ben öyle tahmin ediyorum. Çünkü yıl sonuna kadar beklemek zaten çok mantıklı şu anda. Daha yılın başındayız. Yani mobil oyunu kalkıp da yıl sonuna kadar beklemek, bilmiyorum, herkes bekler mi? Bir de öyle bir gerçek var. Onun için arkadaşlar umarım şöyle güzel güzel daha erkenden, en azından şöyle 2-3 ay sonra falan çıkartsalar çok güzel olur. Tadından yenmez o zaman yani bence. Değil mi? Bence mantıklı olan o yani. Ee, Yıl sonunu beklemek çok fazla ya. Aşırı derecede fazla yani. Öyle bir durum, öyle bir gerçek var. İnşallah öyle olmaz. Şu kameramızı hemen bir ayarlayalım. Ondan sonra da devam arkadaşlar. Hadi bakalım. Şöyle bir Sakayla falan şov yapalım mı? Yeni transferimizi de bir gözden geçirelim. Hadi bakalım. Ya rakip şeyde, kariyer modunda çok güçlü rakipler yok arkadaşlar ama gene oyunun işte şu savunma yönündeki sorunu birazcık sıkıntılı. Şimdi oyunu oynarken de size şeyleri söyleyeyim yani. Aslında yapılması gereken şeyleri söyleyeyim. Yani paslarda falan birazcık sıkıntı var arkadaşlar. Hani bazen mesela e, pasın gücünde falan birazcık sıkıntı oluyor. Ya şu mesela şey konusunda, faul konusunda çok inanılmaz derecede çok fazla sıkıntı var. Yani her pozisyona, neredeyse her müdahaleye faul çalıyor. Yani 10 müdahalenin 8'i faul arkadaşlar. Yani çok böyle rakibe şey yapmanız lazım. Nasıl diyeyim size? Direkt karşıdan müdahale edebiliyorsanız edersiniz. Yoksa olmuyor yani. Öyle bir durum var. Öyle bir gerçek var. Bunlar düzeltilmesi lazım. Savunma yönü inanılmaz derecede çok zor. Onun için savunmayı kesinlikle düzeltmeler lazım. Benim aklıma ilk gelenlerden biri, yani en büyük sorunlardan biri o. Şeylerde, online maçlarda mesela tamam, oyunun animasyonlarını falan diyoruz, grafikleri çok iyi diyoruz ama online maçlarda mesela animasyonlar çok fazla, aşırı derecede sık tutulmuş. Yani online maçlarda biraz daha az tutulması lazım gibi geliyor bana. Çünkü insanlar her pozisyonun ardından animasyon sıkılıyorlar. Onun için birazcık oraya düzeltme lazım. Sakayla vurduk bu arada, dışarıya gitti. Animasyon kısmı da öyle arkadaşlar. Bence birazcık da, ama online maçlarda, hani şeylerde değil, kariyer maçlarında falan çok önemli değil. Zaten geçiyorsunuz hemen de. Ee, Ben de onun için oynuyorsunuz genelde. Ama şeyde, online maçlarda animasyonların biraz daha düzeltilmesi lazım. Yani sayısı düzeltilmesi lazım açıkçası.
Ben öyle düşünüyorum. Onun haricinde gözüme batan çok fazla aşırı derecede böyle bir sorun yok arkadaşlar ya. Ben bu oyun her türlü oynanır yani. Özellikle şu şutlar falan inanılmaz de nasıl vurdun ona ya? Sakayla bir daha vurduk. Şutlar falan, kalecilerin reaksiyonları, aksiyonları bence çok çok güzel. Ee, Topa uçmaları falan gayet güzel. Bak mesela savunma konusunda size en büyük tüyoyu vereyim. Yani o durumlarda genelde faul çalmıyor tabii. Direkt karşıdan arkadaşlar. Direkt karşıdan müdahale edip topu almaya çalışırsanız bir de şu kontrollerde mesela adam kendi kafasına göre diğer tarafa doğru gidiyor. Sıkıntı o. Bak kalecinin reaksiyonları falan çok güzel. Top sesleri, direkt sesleri bunlar güzel arkadaşlar. Onun için ben beğendim bayağı o konularda. Ama düzeltilmesi gereken çok 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 mevzu var bence. Özellikle savunma konusu inanılmaz derecede sıkıntılı. Jurasek'le geleceğiz gelemedik. Yani bak mesela şimdi şunu alamadık, adam değişemedik. Yandan yaptığınızda ya da arkadan yaptığınızda genelde faul ol. Aha adam geçti lan. Bak genelde faul yani. Müdahale yaptığınızda. Yani şut tuşuna bastığınızda müdahale yapıyor arkadaşlar. Ee, Böyle bir gerçek var. Bunlar çok fazla. Yani sağdan ya da arkadan en ufak bir dokunmada hemen faul çalıyor. Bunların kesinlikle düzeltilmesi lazım. Penaltılarda hala ben kaleciyi çözemedim. Dışarıya attı ama ben hala zıplatamadım kaleciyi yani nedense bilmiyorum. Bunlara bir çözüm bulmak lazım. Onun haricinde ben vallahi açıkçası oyunu beğendim arkadaşlar. Şu anki beta sürümünde olmasına rağmen. Bak şimdi şunu şöyle yaptığınız zaman arkadaşlar topu kazanmış oluyorsunuz. Yani bu durumlarda genelde faul çalmıyor. Şu topların mesela çok daha iyi gitmesi lazım diye düşünüyorum. Yani oyunu beğendik diye eleştirmeyeceğiz diye bir şey yok. Onu da söyleyeyim. Sakayla atarız bu sefer. Çok iyi gol. Harika gol. Yani plase konusunda harika. Gerçekten çok beğendim. Yani plaseler, şutlar falan gayet iyi arkadaşlar. Bunları söyleyeyim. Yani umarım dediğim gibi daha erken açılır diye düşünüyorum. Yani şu şeyden önce açmaları lazım. Bence yıl sonu beklenmez yani. Gördüğünüz gibi karşıdan yaptığınızda müdahaleyi sıkıntı olmuyor ama hafif böyle çapraz yandan falan yaptınız mı hemen faulü çalıyor arkadaşlar. Öyle bir sıkıntısı var oyunun. Savunma yönü gerçekten zor. Birçok insan şu anda o konuda zorluk çekiyor. Ama dediğim gibi animasyonlar ve grafikler arkadaşlar bence gayet iyi. Şimdi ben bunları konuşurken bir de insanların yani kardeşlerimizin en çok bana geldiği konu abi e-futbolla yarışamaz falan. Arkadaşlar zaten şu anda e-futbolla yarışması mümkün değil. Ben bunu açık açık söylüyorum. Nasıl e-futbolla yarışsın yani? E-futbol şu an almış götürmüş. Mobil konuda inanılmaz derecede iyiler. Hadi be. Şu anki aşamada hemen öyle pat diye yarışması mümkün değil. Ama şimdi baktığınızda ben mesela daha fazla total futbol oynayan biliyorsunuz zaten beni tanıyan bilir. Daha fazla total futbol oynayan bir e, içerik üreticisiyim diyeyim. Total futbola göre bence çok çok daha iyi mesela. Bunun sonuna vuramadık. Total'e göre çok çok daha iyi. FC Mobile'e göre bence çok çok daha iyi. Niye diyeceksiniz? FC Mobile de artık bence eski tadı vermiyor. Her şey tamamen böyle kart mantığına dönmüş. Hep kart açacaksın, kart açacaksın. Kart açmadığın sürece hiçbir şey yapamıyorsun neredeyse. O kartları da öyle çok kolay artık elde edemiyorsunuz. Böyle bir durum var. Ama bir daha gönderir misin içeri? Gönderemedik. E-futbolla yarışamaz şu anda arkadaşlar. Ama tam sürümde neler olur? Ne olmaz? Daha geliştirmeleri nasıl olur? Ona bakacağız. Ee, Keşke yarışsın. Ben yarışmasını isterim. Yani niye? Bir rekabet olsun mobil oyunlarda da yani futbol oyunlarında. Rekabet olsun ve e, mesela UFL sağlam geldi mi e-futbol desin ki ya bu adamlar bunu yapmışlar biz de yapabiliriz desin. O da daha düzeltmeye geçsin. Ya da e-futbol bir şey yaptığında UFL desin ki bak bu adamlar bunu yapıyorlar biz de bunu yapabiliriz. Çok daha iyisini yapabiliriz tarzında şeyler olursa çok daha iyi olur. Mesela herkesin en çok beklediği şey şu anda oyuncu kariyeri modu. Oyuncu kariyeri modunu şu an getirebilecek olan oyun bence kazanır yani şu anda. Şu anki aşamada. Çünkü bu bir ihtiyaç artık yani. Herkes bunu bekliyor. Çünkü herkes artık aynı şeyleri yapmaktan sıkıldı. Oyuncu kariyeri olursa ne olur? Patlar bir anda yani her şey. Bence çok iyi olur. İnşallah olur. Mesela e-futbolda şu anda şey konuşuluyormuş. Master League olayı konuşuluyormuş.
Gelirse çok güzel olur. Harika olur. Çok iyi bir yenilik olur. UFL'de mesela tam sürümde oyuncu kariyeri olacağı söyleniyor. Çok güzel olur. Umarım olur yani. Bunlar olursa bizim için oyuncular için çok çok daha iyi yani. E, Bence tadından yenmeyecek olan şeyler bunlar. Bu yeniliklere artık ihtiyacımız var bizim mobil oyuncular olarak. Kesinlikle ihtiyacımız var. Ben isterim yani. Hepsinin birbiriyle yarışıp hepsinin daha iyi şeyler çıkartabilmesini isterim. Topları ben bugün niye atamıyorum ya? Bir tane attık, o da Sakay'la geldi. Yani mevzu bu arkadaşlar, ama şu anki durumda bu oyunun yıl sonuna kadar bekletilmemesi lazım. Kaleci hatasından attık. Yıl sonuna kadar kesinlikle bekletilmemesi lazım. Yani bu bir an önce artık en geç 2 aya, hadi en geç 3 ay diyelim yani. Şubat'tayız. Mart, Nisan, Mayıs. Mayıs ayında bence artık açmaları lazım diye düşünüyorum. Yıl sonunu beklerlerse çok olur ya. Ben öyle düşünüyorum. Ama geldiğinde de daha iyi yeniliklerle geleceğini düşünüyorum. Oyundaki arkadaşlar eksikleri, sıkıntıları, dediğim gibi Facebook'taki UFL Hub sayfasında şey yapabilirsiniz. Çok iyi gol geldi bu arada. UFL Hub sayfasındaki bir paylaşım var arkadaşlar. UFL Mobil çıktı işte, yıl sonunda globale açılacak falan tarzında. O gönderinin altına bütün sorunları yazabilirsiniz arkadaşlar. Değerlendirmeleri oradan alıyorlar. Bu önemli yani. Onun için bence ilgilenin onunla. Yani 3-5 dakikanızı alır zaten orada kalkıp işte oyunun sorunlarını yazmak. Ben de yazdım arkadaşlar, onu da söyleyeyim. Bayağı yazdım sonuçta şeyleri, sorunları. Özellikle şu savunma işini düzeltmeleri gerektiğini yazdım. Kariyer moduyla alakalı bir şey yazmadım diye hatırlıyorum ki zaten herkese cevap vermeleri önemli değil arkadaşlar. Oraya sizin bir şeyler yazmanız önemli. Bu oyunun gelişmesi açısından bunlar önemli şeyler. Yazarsanız dikkate alınacaktır diye düşünüyorum. Şöyle geliyoruz yine. Yine bir plase yapar mıyız? Yaptık da o kaleciye bak ya. Kurtardı gene. Dakika 88 oldu arkadaşlar bu arada. Maçı bitireceğiz birazdan. Şöyle bir atamadık ya lan. Kornerden bir tane ya. Aldık mı onu? Santos. Hadi artık. Ya şuralar mesela çok böyle müdahaleler falan birazcık sıkıntılı. Bak karşıdan yaptığımız zaman sorun olmuyor arkadaşlar müdahaleyi. Direkt adam karşısından yaptığınız zaman hiçbir sorun olmuyor, ama diyorum ya, en ufak böyle bir kenardan ya da arkadan yapmaya çalıştığınızda hemen faul çalıyor. Yani 10 tane müdahalenin 9'u 8'i neredeyse faul oluyor arkadaşlar. Böyle bir problem var. Şuradan da ödülümüzü alalım. 8. seviye olmuşuz bu arada. Gene para geldi herhalde, değil mi? Aynen, para gelmiş. Bakalım alabilecek olduğumuz başka var mı markette? Ha, yok şu anda takımda çok ihtiyacımız olduğunu düşündüğüm biri yok yani. Hani orta sahamız zaten iyi. Ofansif yani savunmada center back 70 diyor. Yani buna zaten ihtiyacım yok arkadaşlar. Şu anda bence takım gayet yerinde diye düşünüyorum. Hücum ve savunmamız hücum ve orta sahamız iyi arkadaşlar. Ona eminim. Buradan da şunu alalım. Tekrar edeyim arkadaşlar. Bu oyunun betası bitiyor. Betası bittikten sonra hesapların silinip silinmeyeceğiyle alakalı hiçbir bilgi yok. Tamam, Google Play ile girdik mesela. Birçoğumuz Google Play ile giriş yapmıştır. Ee, Belki de bu hesapları tutarlar. Onu da bilmiyoruz tabii ki de. Şuradan hatta bir store'dan paket açılımı yapalım mı ya? 250 bir tane açarız. Bakarsınız sürpriz bir şey olur. Hadi bakalım gelsin. Yani hesaplar bilmiyoruz arkadaşlar ne olacak. 72 Clark savunmacı geldi. Savunmaya onu yerleştirebilir miyiz? Bakalım. 72 ile yok. Bizim işimize yaramaz o. Clark. Dediğim gibi hesapların silinme ihtimali bence çok daha yüksek. Sonuçta beta bir sürüm. Genelde beta oyunlarda hesaplar açıldığında daha sonradan siliniyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim size. Ama keşke tutsalar bunları da oyun tam sürümü açıldığında biz direkt aynı hesaplarla girebilsek, başlayabilsek çok daha iyi olur. Sonuçta bak ben burada bir şeyler biriktirmişim. Mesela. Şeyde hiç ileriye gidemedik tabi de. Rank maçlarında ileriye gidemedik ama seviye olarak şu anda 8. seviyeyiz. Kadroda bir nebze bir şeyler düzelttik falan tarzı. Ee, Onun için güzel olur diye düşünüyorum. Yani eğer ki hesapları tutarlarsa, ama tutmazlarsa da yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ben kalkıp da şu an böyle hücum etmedim yani hesaba. Hani yükselteyim edeyim gideyim diye. Başlangıç seviyesinde duruyor.
Oyunun tam sürümü açıldığında bence o zaman da güzel güzel içeriklerimizi çeker, güzel güzel kadromuzu geliştirir, yükseltiriz diye düşünüyorum. Beta'da artık son arkadaşlar. Umarım en kısa sürede oyun global sürüme açılır. En büyük beklentimiz o. En hızlı şekilde nasıl açılırsa o kadar çok seviniriz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Haydi bay bay.